Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene bir arkadaşımızın bize sormuş olduğu koksidiozla alakalı elimden geldiği kadar sizlerle bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Kabaca olacak, anlayabileceğimiz dilden sizin arkadaşlar konuşacağım. Tabii ki bildiğiniz gibi gene benim temizlik günüme denk geldiniz. Yapacak bir şey yok. Biraz abartıyoruz temizliği ama mecburuz. Koksidiozda da temizlik, dezenfekte çok önemli arkadaşlar. Bu arada umarım 2 bölüm 2021 kuş fuarımızdan, evcil hayvan fuarımızdan CNR'den videolar atmıştık. Gidemeyen arkadaşlarımıza da en azından oraları gezdirmiş olduk. Çok güzel geri dönüşler oldu bu 2 videoda da sevgili dostlar. Umarım sizin de işinize yaramıştır ve keyifle izlemişsinizdir diyorum. Ben temizliğe geçiyorum. Her zaman yaptığım gibi hem işimi yapıp hem de size bu koksidiozla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Veteriner değilim, bir hekim değilim arkadaşlar. Fakat başımıza gelen olaylardan ve uygulamalarımız sonucunda verim elde etmişsek bunu da sizinle paylaşmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Evet dostlar, şimdi ben şuradan suyumu doldurayım. Hemen geliyorum sevgili arkadaşlar. Bu arada anlatayım. Koksidioz arkadaşlar tehlikeli, ölüme neden olan ve emin olun ki illet bir hastalık arkadaşlar. Kanatlı hayvanların hemen hemen hepsinde zaten bildiğiniz gibi koksidioz, yani koksidioz dediğimiz arkadaşlar bu bir bağırsak paraziti ve kanatlı hayvanlarımızın bünyesinde zaten bu mevcut, bağışıklık kazanılmış bir durumda bekleyen bir parazit sevgili arkadaşlar. Bu parazitin azlığında hayvanlar buna bağışıklık kazanabiliyor fakat çoğalmaya başladığında da tehlikeler başlıyor arkadaşlar. Ne yapıyor bu koksidioz paraziti? Bağırsakta yaşadığı için ilerleyen zamanlarda bağırsak duvarlarına zarar veriyor sevgili arkadaşlar. Ve burayı yıpratarak bağırsağın dışına çıkıyor. Başta da bahsetmiş olduğum gibi bulaşıcı ve yaygın bir arkadaşlar, yayılan bir hastalık. Kusura bakmayın böyle her seferinde sevgili dostlar. Ya temizlik günündeyiz ya mama günündeyiz, bir iş yapıyoruz, kameranın karşısında pek duramıyoruz ama mecburen bunu da yapmak zorundayım. Artık idare edeceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet, bildiğiniz gibi arkadaşlar yaygın bir hastalık dedik. Salmonella, E. coli gibi hastalıklara da bu hastalık arkadaşlar zemin hazırlar. Bu hayvanlarımızda belli bir duruma kadar mevcut olan koksidioz nasıl bulaşır, nasıl meydana çıkar? Onlardan da size elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Koksidioz arkadaşlar hayvanımızın bağışıklık sistemi düştüğünde, bağışıklık sistemi nasıl düşer? Hayvanımız strese girer, bir yerden bir yere taşınır gibi birçok nedenden dolayı strese girdiği için bağışıklık düşer. Ve bu düşen bağışıklıkta da arkadaşlar bu parazit maalesef ki bağırsakta meydana gelir sevgili dostlar. Ayrıca genç ve yavru kuşlarda da etkili ve sonu ölümle biten bir hastalık sevgili arkadaşlar. Bu yüzden her zaman dediğim gibi siz beni nasıl böyle temizlikte görüyorsunuz, daima hijyene dikkat etmemiz maalesef ki gerekiyor sevgili arkadaşlar. İshal durumlarında da arkadaşlar hemen tedbir almalı. Suluklar daima temiz olmalı. Hayvanların nemli, yani dışkısının nemli olmaması gerekiyor. Bu yüzden üretimhanemizdeki havanın ve nemin, ısının çok büyük bir önemi var. Videolarımızı seyrettiğiniz zaman bilirsiniz, üretimhanede ısı ve nem çok önemli sevgili dostlar. Bu yüzden de bu hastalık özellikle nemli ortamlarda kuşlarımızın altlarını temizlemediğimiz zaman arkadaşlar
çok tehlikeli bir durum alıyor. Üretimhanedeki nem ve ısı durumu bu yüzden bu konuda çok önem taşıyor. Aynı zamanda temizliğe dikkat etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Nem ve ısının yüksek oluşu dediğim gibi buna bağlı olarak temizlik yapılmaması durumunda da dışkıdaki kokunun arkadaşlar solunması ya da tabanda bulunan pisliklere kuşumuzun temas etmesi halinde bu paraziti, zaten dışkıda da parazit olduğu için bu paraziti kuşumuz kapmış oluyor sevgili arkadaşlar. Bu yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki bir bulaşma söz konusu ise varsa üretimhanenizdeki kuşlarımızın altına daima altının kuru olmasına, nem ve ısının da standart olarak arkadaşlar bir şekilde seyretmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Yemlerimizi güvendiğimiz yerden alıyoruz. Kullandığımız ürünleri güvendiğimiz yerden alıyoruz. Özellikle yemlerimizi arkadaşlar. Çünkü bozuk yem, bayat yem kuşumuzun bağırsak florasını bozacağı için buradaki parazit de zaten bir yol arıyor kendine ve kuşumuzun hasta olmasını sağlıyor. Bu yüzden yemlerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki aynı zamanda bu parazit arkadaşlar E. coli, salmonella gibi hastalıklara da zemin hazırladığı için çok sinsi ve lanet olası bir hastalık. Çok dikkat edin sevgili arkadaşlar. Temizliğinize, hijyeninize, üretimhanenizdeki nemin ve ısının durumuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki sevgili dostlar bunu anlamanın yolları ne olabilir? Kuşlarımızda iştahsızlık olur, kanatlarda düşmeler olabilir. Daha ileri seviyelerde kanlı ishale çevirir ki kanlı ishale çevirdiği zaman arkadaşlar kuşu kurtarması biraz daha zordur. O yüzden hani böyle doğal yollarla ben kuşumu iyileştiririm bu saatten sonra ileri seviyelerde arkadaşlar o biraz zor. Tabii ki buna önlem amaçlı 4-5 ayda bir koksidiozla alakalı önlem amaçlı arkadaşlar bir takım şeyler yapabilirsiniz. Koksidioz ilaçlarını kullanarak dezenfekte, temizlik gibi birçok şey yapılabilir önlem amaçlı ama tabii ilerleyen seviyelerde arkadaşlar maalesef ki doğal yollar sizi kurtarmaz. Ben de tabii ki 1-2 yavrumda buna rastlamıştım sevgili arkadaşlar. Tabii ki bunun yoluna nasıl atlattığıma geçmeden önce şöyle anlatayım. Dedik iştahsızlık yapar, kanatlarda kabarma olur sevgili dostlar. Dedik kursakta bir şişlik meydana gelir. Şöyle kursakta bir şişlik meydana geliyor. Yavru kuşumdan biliyorum çünkü sevgili dostlar. Bu şişlik sindirim sisteminden gelen, taşlık dediğimiz arkadaşlar sindirim sisteminden gelen yüksek ateşle beraber bir sıvı ile dolar. Tabii ki siz bu dolma olayını kuşun kursağı dolu zannederek es geçebilirsiniz. Fakat baktığınız zaman aslında anlayabilirsiniz. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Kursak dolu diye es geçmeyin. Dediğim gibi taşlık kısmından yukarıya doğru yukarıdaki kursakta bir şişme yapar. Buna safra şişliği olarak da tabir edilir arkadaşlar. Daha doğrusu ben öyle duymuştum büyüklerimden. Buna çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 2 tane yavru kuşumun başına geldi. Birçok ilaç markası var. Fakat suplamazetin arkadaşlar en son çare olarak kullanabilirsiniz. İlk aşamada bir arkadaşımdan yanlış hatırlamıyorsam Coximix diye bir ilaç ağzına sabah akşam 3 damla olarak kullanmıştım. Fakat bir faydasını görmedim ilk aşamada olmasına rağmen. Daha sonrasında araştırmalarımız sonucunda ve öğrendiklerimiz kadar da suplamazitin verme taraftarı değildim ben. Biliyorsunuz ben genelde antibiyotik pek kullanmayan bir kardeşinizim. Daha sonra suplamazitine geçtik ve suplamazitinle bir hafta boyunca bir tedavi uyguladık. Kuşumuz daha ileriye gitmeden bunu maşallah hepsi de güzel ötüyor. Susun bakalım. Suplamazitinle bu işi çözmüş oldum sevgili arkadaşlar. Yani suplamazitin kullandım ve bu işten kurtuldum. Kanlı ishale falan çevirmeden Allah'tan kurtardık sevgili dostlar. Tabii ki bu ilacı verirken de kafeste arkadaşlar gaga taşı, kum
yem vesaire. Bunların hepsini çıkartıp bu şekilde uygulamamızı yapıyoruz. Ve daha sonrasında 2 saat sonra tekrar yemleme yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kısaca anlaşılabilir bir dil ile size anlatmaya çalıştım. Fazla böyle veteriner doktor terimlerine girmeden, çünkü bir veterinere kadar bizim bilgimiz yok. Biz sadece uyguladığımız, yaptığımız, bildiğimiz kadarıyla sizlere anlatmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Tabii ki başınıza inşallah böyle şeyler gelmez. Bunun gelmemesi için de muhakkak arkadaşlar çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kuşların hijyenine, temizliğine, altlarının devamlı kuru olmasına, üretimhanedeki ısının, nemin durumuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yüzden gördüğünüz gibi hep elimizde bez. Şimdi devam edeceğim arkadaşlar. Başlamadım, suyumu doldurdum, virkonumu falan koydum. Komple temizledikten sonra yerleri de yapıp buradan çıkacağız. Ve bugünlük işimizi bitirmiş olacağız. Umarım yararlı bir video olmuştur. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sormak istediklerinizi videonun altında sorabilirsiniz. Abone değilseniz hala emeğimizin karşılığı olarak abone olmayı, eğer içeriklerimizi beğendiyseniz videolarımızı da arkadaşlar beğenmeyi unutmayın diyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.